Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle birlikte Yasemin bebeği örmeye başlayacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyoruz. Şimdi Yasemin bebek için malzemelerimize geçelim dilerseniz. Yasemin bebekte beyaz bir ip kullandım gömlek için. Etek kısmı için dilediğiniz renk ipi tercih edebilirsiniz. Ayak kısımları için az bir miktar kahverengi ya da dilediğiniz bir ipe ihtiyacımız var. Ten rengi olarak açık ten rengi tercih ettim. Çanta ve başörtüde de yine aynı renk ipleri tercih ettim. Kullandığım ipler orta kalınlıkta iplerdi. Sadece çantasında ve başörtüsünde merserize pamuklu bir ip tercih ettim. Göz olarak 12 milim gözümüz var. İşleme kısımlarını yapmak için de çok az miktarda siyah ipe ihtiyacımız var. Gömleğimizin arka kısmı için küçük minik düğmelere ihtiyacımız var. 4 adet ve çantamız için de ufak bir düğmeye ihtiyacımız var. Ben tığ olarak 2,20 milim tığ tercih ettim. Sizler elinize göre tığ numaranızı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz Yasemin bebeğimizi örmeye geçelim. Bebeğimizi örmeye kafamızla başlayacağız. Başlamadan önce şöyle ufak bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Yasemin bebeği örmeden önce Instagram sayfamızda bir isim önerisi istemiştik sizlerden ve en çok Yasemin ismi çıktı. Bu bebeği örerken belki de kendi ismim olması sebebiyle çok daha zevkle ördüğümü düşünüyorum. İnşallah sizler de keyifle örersiniz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yasemin bebeğimizin bütün kıyafetleri çıkabilir şekilde dizayn edildi ve boy olarak da Yasemin bebeğimiz 30 santim civarında oluyor. Kullandığınız iplere, kalın ve inceliğine göre belki birkaç santim değişebilir. Şimdi inşallah keyifle öreceğimiz bir bebek olsun diyoruz ve kafamızı örerek Yasemin bebeğimizi örmeye başlıyoruz. Kafamız için dediğim gibi açık renk ten tercih ettim. Öncelikle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bu şekilde ipimizi parmağımızı doluyoruz ve çaprazı görüyoruz. Tığımızı içerisinden geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğnemizi yaptık. Şimdi ipimizi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz ve ilk ilmeğimizin içerisine ilmek kaydırma yaparak ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğe çift sık iğne yapıyoruz. Artırma yapıyoruz burada ve sırada ilmek sayımızı 12'ye çıkartmış oluyoruz. Üçüncü sıramızdayız. Dilerseniz bu şekilde bir ilmek belirleyici ya da bir ip kullanabilirsiniz sıra başları için. Üçüncü sıramızda bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Yani aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve sıra boyunca bunu devam ettiriyoruz. Üçüncü sıramızda 18 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Dördüncü sıramızdayız. Bu sırada 2 sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Ve sıramızın sonunda 24 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 5. sıramızdayız. Bu sırada 3 sık iğne yapıyoruz ve bir tane artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 5. sıramızın sonunda 30 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 6. sıramızdayız. Bu sıramızda 4 sık iğne yapıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonunda 36 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 7. sıramızdayız. Bu sıramızda 5 sık iğne yapıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 42 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 8. sıramızdayız. Bu sırada 6 sık iğne yapıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 48 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 9. sıramızdayız. Bu sıramızda 7 sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Ve sıramızın sonunda 54 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 10. sıramızdayız. Bu sıramızda 8 sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Ve sıramızın sonunda 60 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 11. sıramızdayız. 11. sıramızdan itibaren düz sıralara geçiyoruz. Bu sıra dahil olmak üzere toplamda 11 sıra hiçbir değişiklik yapmadan 60 sık iğneyi koruyoruz ve düz olarak örüyoruz. Düz sıralarımızı örelim. Daha sonra devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık. 22. sıramızdayız. 22. sıramızda 18 tane sık iğne örüyoruz. 18 sık iğnemizi bitirdikten sonra 4 defa bir sık iğne, bir artır yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttır, ikinci,
Bir sık iğne, bir arttır üçüncü ve bir sık iğne, bir arttır dördüncü. Şimdi arada 8 tane sık iğne yapıyoruz. 8 sık iğnemizi yaptık. Şimdi tekrar bir sık iğne, bir arttır işlemi yapıyoruz. 4 defa bu işlemimizi tekrarlıyoruz. Arttırma işlemlerimizi bitirdikten sonra da sıra sonunda kalan 18 sık iğnemizi düz olarak örüyoruz. Ve bu sıramızın sonunda toplamda 68 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 23. sıramızdayız. 23. sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan, hiçbir arttırma eksiltme yapmadan 68 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde 24. sıramızda da 68 sık iğneyi koruyalım ve düz örelim. 2 sıra düzden sonra tekrar devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık. 25. sıradan devam ediyoruz. Bu sırada 18 tane sık iğne yapıyoruz. Ben 16 tane yapmıştım. 17 ve 18. Şimdi 2 üst sırada arttırma yaptığımız kısma geldik. Bu sefer burada azaltma yapacağız. Bir sık iğne, bir azalt yapacağız. Bir sık iğnemizi yaptık. Azaltma işlemini gelin birlikte yapalım. Ön loblardan sıradaki 2 ilmeğimizin sadece ön loblarını alıyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Önce ikisini, sonra ikisini çıkartarak bir azaltma yaptık. İkinci azaltmamızı da birlikte yapalım. Bir sık iğne yaptık. Ön lobların ikisini birlikte aldık. Önce ikisini, sonra ikisini ve ikinci azaltmamızı yaptık. Bu şekilde toplamda 4 azaltma yapalım. 3 ve 4. azaltmamız. Şimdi arada 8 tane sık iğne yapalım. 8 sık iğnemizi yaptık. Şimdi tekrar artırmalarımızın olduğu yerdeyiz. Yine 4 tane 4 kez bir sık iğne, bir azalt işlemi yapıyoruz. Bir sık iğne, bir azalt 2. 4 defa bu işlemimizi yaptıktan sonra sıra sonunda kalan 18 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda tekrar 60 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 26. sıradayız. Bu sıramızda azaltmalara geçiş yapıyoruz artık. 8 tane sık iğne yapıyoruz. Ben 7'yi yapmıştım. 8. 8 sık iğne yaptıktan sonra bir tane azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 8 sık iğne, bir azalt, 6 defa tekrarla ve 25. sıramızın sonunda 54 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 27. sıramızdayız. Bu sırada 7 sık iğne, bir azalt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu 6 defa tekrarlıyoruz ve sıramızın sonunda 48 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 28. sıradayız. Bu sırada 6 sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu 6 defa tekrarlıyoruz ve sıramızın sonunda 42 sık iğneye düşmüş oluyoruz. Bu sıramızdan sonra alanımız daha fazla daralmadan kilitli gözlerimizin takımını gerçekleştirelim. Şimdi kilitli gözlerimizi başlangıç kısmımızda arkaya alıyoruz ve buradan sayıyoruz. 21 ve 22. sıralar arasına tam arttırmaları yaptığımız sıralarımız vardı. O sıraların arasına takıyoruz. Şu şekilde yerini de göstereyim. İlk yaptığımız arttırmanın hemen yanına takıyoruz. Ve aralarında taktıktan sonra 8 tane sık iğne boşluk kalacak şekilde ayarlıyoruz. Kilitli gözlerimizi bu şekilde takalım ve arka kısımlarında şöyle iyi bir şekilde oturtup arka kısımlarını mühürlemeyi unutmayalım. Kilitli gözlerimizi taktıktan sonra da kafamızın boncuk silikon elyafla bir miktar dolumunu sağlayalım ve örmeye devam edelim. Evet, dolumuzu yaptık, gözlerimizi taktık. Şimdi devam ediyoruz. 29. sıramızdayız. Bu sıramızda 5 sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma işlemi yapıyoruz ve sıra sonuna kadar bunu 6 defa tekrarlıyoruz. Sıramızın sonunda 36 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 30. sıramızdayız. Bu sıramızda 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltıyoruz.
Sıra sonuna kadar bunu 6 defa tekrarlıyoruz ve sıramızın sonunda 30 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 31. sıramızdayız. Bu sıramızda 3 sık iğne bir artır yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyoruz ve sıramızın sonunda toplamda 24 sık iğneye düşmüş oluyoruz. Bir taraftan örerken iç kısmını boncuk silikon elyafla doldurmayı unutmayalım. Alan gitgide daraldığı için bu sıramızı bitirdikten sonra diğer sıramızda devam edelim. 32. sıramızdayız. Bu sıramızda 2 sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlıyoruz ve sıramızın sonunda toplamda 18 sık iğneye düşmüş oluyoruz. Bizim kafada son sıramızdı. Şimdi en son ilmekten sonra bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Tığımızı direkt bu şekilde içinden geçiriyoruz. Uzunca bir ip bırakıyoruz dikiş için ve kafamızın tamamlamış oluyoruz. Şimdi kafamızın dolumunu iyi bir şekilde yapalım. Sıkı bir şekilde dolduralım ve kafamızdaki işlemelerle alakalı da ufak ben size bilgilendirme yapayım. Daha sonra işlemelerimizi de tamamlayalım ve kafamızın başörtü kısmıyla videolara devam edelim. Şimdi işlemelerde de ben siyah ve beyaz iplerde ipin iki telini, iki katını kullanarak yaptım. Beyaz ipimizle gözün alt kısmına bu şekilde bir elips yuvarlak şeklinde işleme yaptım. Aynısının simetrisini üst kısımda siyah iple yaptım. Ve kirpik olarak da yine 3 tane şu şekilde kirpik işlemesi yaptım. Kaşımızda da yine aynı şekilde 2 tel ip kullandım. Ve gözümüzden 3 sıra yukarıya bu şekilde 3 sıra 3 sık iğne genişliğinde bir işleme yaptım. Yine aynısının simetrisini de tekrar geri diğer kaşımızda uyguladım. Ve bir de burun yaptım. İki gözün arasına tam ortasını alarak 4 sık iğne genişliğinde kenarlardan 2 sık iğne kalacak şekilde bir burun işlemesi yaptım. Dilerseniz işlemelerimizi de yapalım ve kafamızı tamamlamış olalım. Evet, işlemelerimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Burnumuzu, gözümüzü ve kaşlarımızı işledik ve kafamız tamamen tamamlanmış oldu. Diğer videolarımızla devam edelim. Yasemin bebeğimizin başörtüsünün yapımını birlikte başlayacağız. Şimdi başörtümüz için öncelikle kilit zincirimizi oluşturuyoruz. Zincir çekiyoruz. Toplamda 140 tane zincir çekelim. 140 zincirimizi çektik. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz tığımızın. Çektiğimiz 2 zinciri atlayıp 3. zincirden itibaren yani 140. zincirimizin içerisine batıyoruz. Ve ikili trabzanlarla ilerleyeceğiz. Tığımızın üzerinde 3 tane ilmeğimiz var. Üzerine alıyoruz. Önce ikisini, sonra diğer ikisini çıkıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızın üzerine alıyoruz. Hemen sonrasında gelen ilmeğin içerisine batıyoruz. Çıkıyoruz ve 3 ilmeğimizden önce ikisini, sonra ikisini. Bu şekilde sıra sonuna kadar hiçbir ilmeği atlamadan ikili trabzanlar yapalım ve sıra sonunda 140 tane ikili trabzan elde etmiş olalım. Evet, 140 tane ikili trabzanımızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. 2 tane zincir çektik, örgümüzü çevirdik, tığımızın üzerine alıyoruz. Hemen aynı şekilde bu sırada da hiçbir değişiklik yapmadan 140 tane ikili trabzan yapıyoruz ve 2 sıra 140 ikili trabzanla devam edip sıralarımızı bitiriyoruz. Hadi gelin 2 sıramızı bitirelim ve 3. sıramızdan devam edelim. Evet, ikinci sıramızdaki 140 trabzanımızı da tamamladık. Şimdi başörtümüzde şu şekilde bir çalışma yapacağız. Başörtümüzde 140 trabzanımız vardı. İki yandan bağlamak için bu şekilde kısımlar ayıracağız ve orta kısımda da bu şekilde ikili trabzanlarla bir bölüm oluşturacağız. Şimdi 140 ikili trabzanın 35 tanesini bu kısımda, 35 tanesini de bu kısımda ayıracağız ve kalan 70 taneyi de ikili trabzan olarak bu şekilde öreceğiz. Şimdi bu detayı verdikten sonra dilerseniz örgümüzle devam edelim.
Üçüncü sıramızda geçiş yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve 35 tane trabzanın üzerine ilmek kaydırma yaparak orta kısmı oluşturmak için orta kısma geliş yapacağız. Şimdi 35 ilmek kaydırma nasıl yapıyoruz? Bir tanesini birlikte yapalım. Tığımızı geçirdik, üzerine aldık ve diğer ilmeğimizin içinden geçirdik. Tığımıza battık, üzerine aldık ve ilmeğimizin içinden geçirdik. Bu şekilde toplamda 35 tane ilmek kaydırma yapalım. Orta kısma gelelim. 35 ilmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz ve ortadaki kısmı yapmaya başlayacağız. Bu kısım için ikili trabzanlar oluşturacağız. Yalnız ikili trabzanları oluştururken bu sıralarda sadece tek lobunu alarak öreceğiz. Bize bakan kısımdan bakın tek lobunu alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Yine arka kısımdan tek lobu, ilmeğin tek lobunu alıyorum. Önce 2, sonra 2. Devam ediyorum. Bu şekilde 70 tane ikili trabzan yapıyoruz. 70 ikili trabzanımızı tamamlayalım. Diğer sıramızdan devam edelim. Evet, 70 ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bu kısımda da yine 35 tane örmediğimiz kısmı bıraktık. Aynı şu başta yaptığımız gibi. Şimdi tekrar şu orta kısmı örmeye devam edeceğiz. 2 tane zincir çekeceğiz. Örgümüzü çevireceğiz. Tığımızın üzerine alacağız ve yine aynı şekilde ne yapacağız? Sadece bize bakan yönlerini alacağız ilmekleri. Tek yönünden, tek lobundan alarak 70 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde dönerek her sıra başında 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz ve hiçbir değişiklik yapmadan 70 tane ikili trabzan olacak şekilde ve ilmeklerin sadece bize bakan loblarını alarak düz bir şekilde öreceğiz. Toplamda bu şekilde 70 ikili trabzan örerek 20 sıra düz öreceğiz ve başörtümüzü bu şekilde tamamlamış olacağız. Hadi gelin dilerseniz 20 sıra düz hiçbir değişiklik yapmadan 70 ikili trabzanımızı örelim ve en son bitiminde de videomuza devam edelim. Evet, 20 sıra düz ördük ve başörtümüzü tamamlamış olduk. İpimizi keselim. Bu şekilde şu kısmına ipimizi içten saklayacağız. Başörtümüz hazır. Kafamızı vücudumuza diktikten sonra başörtümüzün bağlama kısmını da yine videomuzda göstermiş olacağım. Şimdi bebeğimizin koluyla devam edelim. Evet, bebeğimizin kollarını yapacağız. Bebeğimizin kollarında dikiş olmayacak. Vücutla birlikte öreceğiz. O yüzden kollarımızı hazır edelim. Kollarımız için sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bu şekilde orta parmağımızda çaprazı görüyoruz. Tığımızı içerisinden geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Alt sık iğnemizi yaptık. Çekiyoruz sihirli halkamızı, kapatıyoruz ve ilk yaptığımız ilmeğin içerisine ilmek kaydırma yapıyoruz. İkinci sıramıza geçiş yapıyoruz. İkinci sıramızda her ilmeğin içerisine çift sık iğne yapıyoruz. Yani arttırma yapıyoruz. Bir tanesini beraber yapalım. Bir tane sık iğne yaptık. Aynı sık iğnenin içerisine bir tane daha sık iğne yaptık. Ve böylece arttırmamızı yapmış olduk. İkinci sıramızın sonunda 12 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan 12 sık iğneyi koruyoruz ve düz olarak örüyoruz. Bu şekilde dördüncü sıramızı da yine düz olarak örelim ve 12 sık iğneyi koruyalım. Beşinci sıramızdan devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık. Beşinci sıramızdayız. Şimdi bu sırada 4 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane azaltma işlemi yapacağız. Azaltma neydi? İlmeklerin sadece ön lobunu, 2 tane ön lobunu alıyoruz tığımızın üzerine. Tığımıza alıyoruz üzerine. İçinden geçiriyoruz ve tığımızda en son 2 ilmeğimiz var. Onu da bu şekilde örüyoruz ve bir tane azaltma yapmış oluyoruz. Şimdi 4 tane tekrar sık iğne örüyoruz. Bir tane azaltma daha yapıyoruz.
sıramızın sonunda toplam 10 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 6. sıramıza geçelim. 6. sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan 10 sık iğne olarak düz şekilde örüyoruz. 7. sıramıza geçmeden, bu kısım daralmadan birazcık kolumuzu boncuk silikon elyafla dolumunu yapalım. Kolumuzu tamamen doldurmayacağız. Ön kısımlarını biraz dolduracağız ve son sıralarda kolumuza dolum yapmayacağız ve boş bırakacağız. Bu şekilde birazcık dolduralım ve 7. sıradan devam edelim. Dolumumuzu yaptık. 7. sıradan devam ediyoruz. 7. sırada hiç değişiklik yapmadan 10 sık iğneyi koruyoruz ve düz olarak örüyoruz. 7. sıramız dahil olmak üzere bu sıradan sonra 19 sıra daha 10 sık iğneyi koruyarak düz şekilde örelim ve en son 6 sıra kadar içerisinde boncuk silikon elyaf dolumu yapmayalım. Diğer sıralarımızda yavaş yavaş örerken bir taraftan da boncuk silikon elyafla dolumunu sağlayalım. Hadi gelin düz sıralarımızı örelim ve devam edelim. Evet, kolumuzu tamamladık. Düz sıralarımızı bitirdik. En son bakın şurada 5 sıra dolum yapmadık. Diğer kısımlarını boncuk silikon elyafla doldurduk ve kolumuzu hazırladık. Bu tarifle bir tane daha kol örmenizi istiyorum. 2 kolumuzu hazırlayalım ve bekletelim. Vücuda dikmeden örerken birlikte ekleyeceğiz. Hadi gelin şimdi vücut kısmıyla ve ayak kısmıyla devam edelim. Evet, kahverengi ipimizi aldık ve ayakkabı yapımımızla devam edeceğiz. Bunun için zincir çekerek başlıyoruz. Evet, kilit zincirimizi oluşturduk. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 6. En son çektiğimiz zinciri atlıyoruz. Hemen yanındaki zincirden itibaren 4 tane sık iğne yapıyoruz. 3 ve 4. Ve devam ediyoruz. Hemen ardından gelen sık iğnemizin içerisine aynı sık iğneye 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Zincirimizin karşı tarafına geçiyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz burada. 3 ve 4. Ve ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Sıramızın sonunda 11 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. Şuraya hemen bir belirleyici koyalım. Sıramızın başını belirtelim. İkinci sıramızla devam edelim. İkinci sıramızda ilk başta yaptığımız, boş bıraktığımız bir ilmeğimiz vardı, atladığımız. O ilmeğimizin içerisine 4 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4 sık iğnemizi yaptık ve devam ediyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 5 ve 6. Devam ediyoruz şimdi. Hemen sonrasında gelen sık iğnenin içerisine aynı sık iğneye 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Kalan 4 sık iğnemizi de düz olarak örüyoruz. İkinci sıramızın sonunda 17 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. Üçüncü sıramıza başlamadan önce ilmek belirleyici kullanmayı unutmayalım. Ben aynı renkte bir ip tercih ettim. Dilerseniz farklı renkte bir ip ya da ilmek belirleyiciler kullanabilirsiniz ki sıra başlarını kaçırmayalım. Bu sıramızda bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir sık iğnemizi yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Neydi arttırma? Aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapma. Arttırmamızı yaptık. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir arttırma yapıyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Ve kalan 5 sık iğnemizi düz olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda toplamda 21 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 4. sıramızdayız. Bu sıramızda bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Hemen ardından bir artırma yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz.
6 tane sık iğne yapıyoruz. 5 ve 6. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma işlemi yapıyoruz. Ve geriye kalan 7 sık iğnemizi de düz olarak örüyoruz. Bu sıramızın sonunda toplamda 25 sık iğneye ulaşmış oluyoruz. 5. sıramızdayız. Bu sıramızda tabandan ilmek çıkaracağız. Şöyle en son yaptığımız kısma bakın, en sonki ilmeğimize batıyoruz. Bir sonraki ilmeğimizin içerisine batıyoruz ve bu şekilde bir ilmek çıkartıyoruz. Devam ediyoruz. Hemen en son battığımız aynı yere ve bir sonrakine batıyoruz. Bu şekilde ikinci ilmeğimizi çıkarıyoruz. Devam ediyoruz. En son battığımız yere ve bir sonrakine bakın bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Bir tane daha yapalım. En son battığımız yere batıyoruz. Hemen şu şekilde yanındakine batıyoruz ve bir ilmek daha çıkarmış oluyoruz. Son bir tane daha yapalım. En son battığımız yere battık. Hemen yanındakine bu şekilde giriş yaptık ve 2 ilmeğimiz var. Bu şekilde bir sık iğne yaptık. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde hiçbir sık iğneyi atlamadan toplamda 25 tane ilmek çıkaralım ve sıramızın sonunda ilmek sayımızı korumuş olalım. Diğer sıramızdan devam edelim. 5. sıramızdayız. Bu sıramızda tabandan ilmek çıkaracağız. Şöyle en son yaptığımız kısma bakın, en sonki ilmeğimize batıyoruz. Bir sonraki ilmeğimizin içerisine batıyoruz ve bu şekilde bir ilmek çıkartıyoruz. Devam ediyoruz. Hemen en son battığımız aynı yere ve bir sonrakine batıyoruz. Bu şekilde ikinci ilmeğimizi çıkarıyoruz. Devam ediyoruz. En son battığımız yere ve bir sonrakine bakın bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Bir tane daha yapalım. En son battığımız yere batıyoruz. Hemen şu şekilde yanındakine batıyoruz ve bir ilmek daha çıkarmış oluyoruz. Son bir tane daha yapalım. En son battığımız yere battık. Hemen yanındakine bu şekilde giriş yaptık ve 2 ilmeğimiz var. Bu şekilde bir sık iğne yaptık. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde hiçbir sık iğneyi atlamadan toplamda 25 tane ilmek çıkaralım ve sıramızın sonunda ilmek sayımızı korumuş olalım. Diğer sıramızdan devam edelim. İlmeklerimizi çıkarttık 25 tane ve şimdi 6. sıramızdayız. Bu sırada hiçbir değişiklik yapmadan düz olarak örelim ve 25 sık iğneyi koruyalım. 6. sıramızdan sonra 7 ve 8. sıramızı da hiçbir değişiklik yapmadan 25 sık iğne olarak örelim ve ilmek sayımızı koruyalım. Toplamda 3 sıra 25 sık iğne düz şekilde örelim ve bittikten sonra diğer sıramızla devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık. 9. sıramızdayız. Bu sıramızda 14 sık iğne yapıyoruz. 14 sık iğnemizi yaptık. Şimdi ayağımızı şu şekilde katlıyoruz. Burada azaltma yapacağız. Azaltmalarımızı yaparken önemli olan azaltma yaptığımız kısmın ön orta kısma gelmiş olması. Burada sayılar 13, 14 değişebilir. Spiral şekilde ördüğümüz için ayağımızı şu şekilde katladığımızda azaltma yapacağımız kısmın şu ön kısma gelmesi gerekiyor. 14 sık iğne olarak yaptık. Bakın azaltmalarımıza geçiyoruz şimdi. Azaltma yapacağız 3 tane. Ne yapıyorduk azaltırken? İlmeklerin bize bakan ön kısımlarını 2 tanesini alıyorduk. Tığımızı bu şekilde içinden geçiriyorduk ve 2 ilmeğimizi tekrar örüyorduk. Birinci azaltmamızı yaptık. İkinci azaltmamızı yapalım. Ve üçüncü azaltmamızı yapalım. Bakın şu şekilde azaltma yaptığımız kısım ayakkabımızın bu ön kısmına gelecek. Azaltmalarımızı tamamladıktan sonra da geriye kalan 5 sık iğnemizi düz olarak
örelim. Sıramızın sonunda 22 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 10. sıramızdayız. Bu sıramızda yine sık iğne yaparak başlıyoruz. 13 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi yine azaltma yapacağız ve azaltmalarımız yine ön kısma denk gelecek. Birinci azaltmamız, ikinci azaltmamız ve üçüncü azaltmamız. 3 azaltmamızı peş peşe yaptık. Şimdi sıra sonunda kalan 3 sık iğnemizi düz olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda 19 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 11. sıramızdayız. Bu sıramızda ten rengi ipimize geçiş yapacağız. Ancak geçişimizin arkada olmasını istiyoruz. Onun için arkaya gelene kadar kahverengi ipimizle 5 tane sık iğne yapalım. 4 ve 5. Evet, arka kısma geldik. Şimdi 6. ilmeğimizdeyiz. 6. ilmeğimizi aldık ve tığımızın üzerinde 2 tane ilmeğimiz var. Ten rengi ipimize geçiş yapacağız. İpimizi alıyoruz. 2 ilmeğimizin arasından ten rengi ipimizi geçiriyoruz ve arkadan iplerimizi tutuyoruz. Şimdi burada ten rengi ipimizle BLO tekniği ile öreceğiz. Neydi BLO tekniği? İlmeklerin sadece arka kısımlarını alarak örmek. Bakın aldık. Bir tane daha örelim. İlmeğimizin sadece arka kısmını alıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Sıramızı bu şekilde arka ilmeklerden alarak tamamlayalım. Düz bir şekilde örelim ve 19 sık iğneyi koruyalım. Kahverengi ve ten rengi ipimizi de arka kısımdan bağlayıp iplerimizi iç kısma saklayalım. 12. sıramızdayız. Artık sıra başımızı buraya alıyoruz ve ilmek belirleyicimizi bu kısma takıyoruz. Şimdi bu sırada 6 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi ön kısımda yine 3 tane azaltma yapacağız. İlmeklerimizin ön lobunu alıyoruz ve birinci azaltmamızı yaptık. Şimdi ikinci azaltmamızı yapıyoruz. Ve üçüncü azaltmamızı yapıyoruz. Geriye kalan 7 sık iğneyi de düz olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda 16 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 13. sıramızdayız. Bu sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan düz olarak örüyoruz ve 16 sık iğneyi koruyoruz. Bu şekilde 14. sıramızda 16 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim ve 15. sıramızdan devam edelim. Düz sıralarımızı bitirdik. 15. sıramıza geçmeden önce burada ten rengi ipimizi bırakıyoruz. İpimizi kesmiyoruz. Örmeye devam edeceğiz. Daha öncesinde şurada kahverengi kısımda BLO yaparak bıraktığımız ilmekler vardı. O ilmeklere kahverengi ipimizi takacağız ve burada 3 sıra bot detayı vereceğiz. Şimdi kahverengi ipimizi takalım. Bir tane zincir çekelim şu şekilde ve ipimizi takalım. İpimizi bu şekilde geçirdik. Şimdi burada BLO'dan kalan şu kısımlara önce tekli trabzan yapacağız. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz ve hemen yanındaki kısma tığımızı batıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü birden çekiyoruz. Tekrar tığımızın üzerine alıyoruz. Batıyoruz. Tığımızın üzerinde 3 ilmeğimiz var ve hepsini birlikte alıyoruz. Bu şekilde sıra boyunca başa gelene kadar toplamda 19 tane tekli trabzan yapalım ve diğer sıramızdan devam edelim. 19 tekli trabzanımızı yaptık. En başta çektiğimiz 2 zinciri de ilk trabzan olarak sayıyoruz ve 19 trabzanımızı tamamlıyoruz. En sonda da ilk çektiğimiz 2 zincirin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu sıramızda da hiçbir değişiklik yapmadan düz olarak 19 tane sık iğne yapıyoruz bu sefer. 19 sık iğne ile bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde de yine aynı şekilde ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyoruz ve üst sıraya geçiyoruz.
Sıramızın sonuna geldik. Bakın yine aynı şekilde sıra sonunda ilmek kaydırmamızı yaptık. Bir zincirimizi çektik ve bu sırayı da yine aynı şekilde 19 tane sık iğne yaparak devam ettireceğiz. Hemen yandan gelen sık iğnemizin üzerine batıyoruz ve 19 tane sık iğne yapıyoruz yine. Toplamda bot detayını vermek için 3 sıra çalışmış olduk. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 19 sık iğnemizi yaptık. Sıra sonuna geldik. İlmek kaydırmamızı yaptık. Bir zincir çektik ve bakın bot detayını vermiş olduk ve şu ten rengiyle ördüğümüz kısımda bunun içerisinde bakın bu şekilde kalmış oldu ve bacağı içindeymiş gibi bir görüntü vermiş olduk. Şimdi buradan kahverengi ipimizle işimiz bitti. İpimizi kesiyoruz ve buradaki ipleri hemen şöyle içeriye alarak saklıyoruz ve içeriden iplerimizi düğümlüyoruz. Şu şekilde bir görüntü oluşmuş oldu. Şimdi yavaş yavaş artık ayağımızın içerisini boncuk silikon elyafla dolduralım. Dolumunu sağladıktan sonra da ten rengi olan kısmımızda örmeye devam edelim. Ayağımızın bir miktar dolumunu yaptık. Şimdi en son ten rengiyle 14. sıramızı örmüştük. 16 sık iğne olarak ve orada bırakmıştık. 15. sıramızdan devam ediyoruz. Yine hiçbir değişiklik yapmadan 16 sık iğne olarak düz örüyoruz. Ve bu şekilde bu sıramızla birlikte düz hiçbir artırma eksiltme yapmadan 22 sıra ten rengiyle 16 sık iğne olarak düz örüyoruz. Hadi gelin 22 sıra düz örelim. Örerken bir taraftan da bacağımızın yavaş yavaş boncuk silikon elyafla dolumunu yapmayı da unutmayalım. Düz sıralarımız bittikten sonra devam edelim. Evet, bacağımızda düz sıralarımızı tamamladık. 22 sıra düz olarak ördük. Şimdi 37. sıramızdayız bacakta. Bacakta şimdi krem rengi ipimize geçiş yapacağız ve bir short detayı yapmış olacağız. Geçişimizin arka kısımda olması için şöyle sıra başımızda değiştirmiş olacağız. Arka kısma gelmesi için sık iğne yapalım. 2 3 ve 4. Dördüncü sık iğnemizde tam arka kısma gelmiş oluyoruz. Dördüncü sık iğnemizde tığımızın üzerinde 2 tane ilmeğimiz varken krem rengi ipimize geçiş yapacağız. Sizler bacakta bu sık iğneleri değiştirebilirsiniz. Nasıl? Baktığımız zaman bacağın arka kısmına, arka orta kısmına gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Geçişler ön kısımda görünmesin diye bu şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Şimdi tığımızın üzerinde 2 ilmeğimiz varken krem rengi ipimizi aldık. Geçişimizi yaptık. İplerimizi arkada şöyle sıkılayalım. Artık sıra başımız burası olacak. Ve krem rengi ipimizle yine hiçbir değişiklik yapmadan 16 tane sık iğne öreceğiz. İplerimizi arkada bağlayalım. 16 sık iğnemizi toplamda 5 sıra boyunca. Şimdi 37. sıradayız. 38, 39, 40, 41 ve 42. sıraları hiçbir değişiklik yapmadan krem rengi ipimizle 16 sık iğne olarak örelim. Evet, 5 sıra düz sıralarımızı tamamladık ve ufak bir short detayını da vermiş olduk. Şimdi bacağımızın yine burada dolumunu gerçekleştirelim ve bacağımız o bizim son sıramızdı. Böylelikle bacağımızı tamamlamış olduk. Verdiğimiz aynı tarifle bir ayak ve bir bacak daha örelim ve daha sonra iki bacağı birleştirme kısmıyla devam edelim. Evet, bacaklarımızın ikisini de tamamladık. Dolumlarımızı yaptık ve şimdi bacaklarımızı birleştireceğiz. Birleştirmeden önce bacaklarımızı şu şekilde yan yana koyuyoruz. Ve koyduktan sonra bacaklarımızı şöyle yaparak, bakın bastırarak bacaklarımızın tam orta kısmını buluyoruz. Orta kısmını bakın bu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle yaptıktan sonra orta kısmına gelene kadar da ilmeğimizi neredeyse orta kısma getiriyoruz. Ben sağ bacaktan en son sırada 3 ilmek eksik ördüm. Sol bacaktan da en son sırayı tamamladıktan sonra 5 tane sık iğne ördüm ve bacağımı ortaya getirdim. Sizler de şu şekilde ayarlayıp ilmeklerinizi orta kısma getirene kadar sık iğne yapabilir ya da eksiltebilirsiniz. Bu ayarlamalarımızı yapalım. Dediğim gibi sağ bacaktan en son sırada 3 sık iğne eksik ördüm. Sol bacaktan da en son sırayı tamamladıktan sonra 5 sık iğne daha fazla ördüm ve bacaklarımı ortaladım bu şekilde.
Şimdi sol bacağımdan, bana göre sol bacağımdan birleştirmemizi yapacağız. Arada birleştirirken 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincirimizi çektik. Diğer bacağımızı alıyoruz. Burada biraz sıkı yapalım, gevşek olmasın. Hemen bakın kaldığımız ilmeğe, en son yaptığımız ilmeğin yanındaki ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Şuradaki ipi 1-2 sık iğne içeriden yürütebiliriz daha sağlam olması için. Ve devam ediyoruz. İkinci sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Ve bu bacağımızda zincire gelene kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Evet, orta zincir kısmına gelene kadar 16 tane sık iğne yaptım. Bu arada sıra başlangıcımızı zincirimizi çektikten sonraki ilk başladığımız ilmek kısmına sıra başlangıcımızı koyabiliriz ve oradan devam edebiliriz. Şimdi 16 tane sık iğnemizi yaptık ve ortadaki zincir kısmına geldik. Zincirimizin bir yönünden bakın 2 tane lobu var zincirimizin. Zincirimizin bu kısmında sadece tek lobunu alacağız. Tek lobundan 4 tane sık iğne yapacağız. Üç ve 4. Şimdi diğer bacağımızdan devam ediyoruz. Yine zincirli kısma gelene kadar sık iğne yapıyoruz. Zincirimize gelene kadar yine 16 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu sefer de zincirimizin diğer yönünden yine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Üç ve 4. Evet, ilk sıramızı tamamlamış olduk. Buraya sıra belirleyici ipimizi koyabiliriz. İlk sıramızın sonunda, yani bacak birleştirmenin ilk sırasının sonunda 16 bir bacak, 16 diğer bacak ve 8 tane de arada olmak üzere 40 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi sıra başlangıcımızı buraya koyalım ve devam edelim. Şimdi bacakta en son krem renginde ördüğümüz ayak kısmında, bacağın en son sırasında kremle ördüğümüz sıra bizim 42. sıramızdı. Birleştirdiğimiz ilk sıra 43. sıramızdı ve şu an 44. sıramızdayız. Hemen ilmek belirleyicimizi buraya koyduk. 44. sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan bütün çevreyi dolanıyoruz ve 40 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 44. sıramızı düz olarak ördük. Şimdi 45. sıramızdayız. 45. sıramızda da hiçbir değişiklik yapmadan 40 sık iğne olarak düz öreceğiz. Ve yine aynı şekilde 46. sıramızda da hiçbir değişiklik yapmadan düz olarak öreceğiz. Gelin bu iki sıramızı düz olarak örelim ve diğer sıramızdan devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık. Şimdi 47. sıramızdayız. 47. sıramızda da şortu örmeye devam ediyoruz. Ve birkaç yerde arttırma yapacağız sıramızda. Şimdi öncelikle arka bacağın orta kısmında bir arttırma yapacağız. Bunun için 4 tane sık iğne örüyoruz. Ve bakın arka bacağın orta kısmında bir tane arttırma yapıyoruz. Yani aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Arttırmamızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer de bacağımızın yan kısmında arttırma yapacağız. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bacağımızın yan kısmına geldik. Bir tane arttırma yapıyoruz burada. Arttırmamızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer de bacağımızın ön ortasında arttırma yapacağız. Bunun için de 3 tane sık iğne yaptık. Bir tane arttırma yapıyoruz. Bacağımızın ön kısmında da bir arttırma yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer şu kısımda bir arttırma yapacağız ortada. 4 ve 5 sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Orta kısımda da bir arttırma yapmış olduk. Evet, arttırmalara devam ediyoruz. Şimdi
5 tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine bu sefer bacağımızın şu ön kısmında, bakın bacağımızın ön orta kısmında bir tane arttırma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi bacağımızın yan kısmında bir arttırma yapacağız. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bacağımızın yan kısmında bir tane arttırma yapıyoruz. Devam ediyoruz. Son arttırmamızı yapacağız. 3 tane sık iğne yapıyoruz ve bu sefer bacağımızın arka kısmında ortada bir arttırma yapıyoruz. Bu son arttırmamızdı. Şimdi kalan 7 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. 7 sık iğnemizi düz olarak ördük. 47. sıramızda toplamda 7 tane arttırma yapmış olduk ve ilmek sayımız 47 oldu. 48. sıramızdan devam edelim. 48. sıramızdayız. 48. sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan düz olarak öreceğiz ve 47 sık iğneyi koruyacağız. Bu şekilde 49. sıramızda düz olarak örelim ve 47 sık iğneyi koruyalım. Daha sonra 50. sıramızdan devam edelim. Düz sıralarımızı ördük. 50. sıraya geçeceğiz. 50. sırada ten rengine geçiş yapacağız. Şimdi 49. sıranın en son ilmeğinde tığımızın üzerinde 2 tane ilmeğimiz varken, yani 47. ilmekte ten rengini geçiş yapacağız. Ten rengi ipimizi alıyoruz ve 2 ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Bu ipleri krem rengi ipi kesiyoruz ve arka kısımda bağlayıp içte gizliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Ten rengi ipimizle bir sıra düz örüyoruz. 50. sırada sık iğne sayımızı koruyoruz ve 47 sık iğne yapıyoruz. Ve bu sıraya geçtiğimizde de artık şortumuzu bitirmiş oluyoruz ve ten rengiyle örmeye devam ediyoruz. Evet, düz sıramızı ördük. 51. sıramızdayız. Bu sıramızda krem rengiyle yaptığımız arttırmalı kısımlarımız vardı. O kısımların üstünde bu sefer de azaltmalarımızı yapacağız. Şimdi 5 tane sık iğne yapalım. Şu arttırmamızın hemen üst kısmına geliyoruz zaten. Bir tane bu sefer de azaltma yapıyoruz. Azaltmayı nasıl yapıyorduk? İlmeklerin bize bakan sadece ön lobların ikisini alıyoruz. Bakın tığımızda 3 tane ilmek var. Üzerine alıyoruz 2 ilmeği ve sonra da 2 ilmeği. Bu şekilde azaltmamızın bir tanesini yaptık ve devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve yanda yaptığımız arttırmanın üst kısmına geldik. Burada bir tane azaltma yapıyoruz. Azaltmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sefer de ön bacaktaki arttırmaya geldik. Onun hemen üstünde, üst kısmında bir tane azaltma yapıyoruz. Devam ediyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sefer de ön ortada yaptığımız arttırmanın üst kısmındayız. Bir tane azaltma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın yine şu arttırma yaptığımız yerdeki kısımların üstündeyiz. Bir tane azaltma yapıyoruz şimdi. Ve devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sefer de şuradaki azaltmamızı yapacağız. Bir tane azaltma yapalım. Devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yine bir tane azaltma yapıyoruz. Bu bizim son azaltmamızdı. Kalan 6 tane sık iğnemizi de düz olarak örüyoruz ve sıramızın sonunda 40 sık iğneye düşmüş oluyoruz.
52. sıramızdayız. Bu sıramızda da birkaç yerde yine azaltma yapacağız. Hemen işaretleyicimizi şuraya koyduk ve devam ediyoruz. Şimdi 9 tane sık iğne yapıyoruz. 8 ve 9. Şimdi yan kısımda, bakın bacağın yan kısmına geldik. Bir tane azaltma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 8 tane sık iğne yapıyoruz şimdi. Ve 8. Şimdi 8 sık iğneyi yaptığımızda da bakın burada ön kısım orta kısma geldik. Ön ortadayız. Bir tane azaltma yapıyoruz yine. Devam ediyoruz. 8 tane sık iğne yapıyoruz. Sekiz sık iğnemizi yaptık ve bacağın yan kısmına geldik. Burada bir tane azaltma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 7 tane sık iğne yapıyoruz. Ve en son azaltmamızı yapıyoruz. Böylelikle 52. sıramızı tamamlamış oluyoruz ve sıra sonunda 36 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 53. sıramıza geçmeden önce bu kısımların boncuk silikon elyafla güzel bir şekilde dolumunu sağlayalım. Şu bacakların ve bu kısmın. Daha sonra 53. sıramızdan devam edelim. Evet, bir miktar dolumumuzu sağladık. Şimdi 53. sıradan devam ediyoruz. Bu sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan 36 sık iğneyi koruyoruz ve düz örüyoruz. Bu şekilde 53, 54, 55, 56 ve 57. Toplamda 5 sıra düz olarak örelim ve 36 sık iğneyi koruyalım. Bir taraftan da örerken boncuk silikon elyafla az bir miktarda dolumunu yapalım. Boncuk silikon elyafla doldururken tığımızın ara kısmına gelmemesi için örerken çok yukarılarda doldurmayalım. Az miktarda doldura doldura yavaş yavaş gidelim. Ve gelin şimdi bu düz sıralarımızı örelim ve devam edelim. Düz sıralarımızı tamamladık. 58. sıramızdan devam ediyoruz. 58. sıramızda 6 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane azaltma işlemi yapıyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar toplamda 4 defa tekrarlıyoruz ve sonunda kalan 4 sık iğneyi de düz olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda 32 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 59. sıramızdayız. Bu sıramızda hiçbir değişiklik yapmadan ilmek sayımızı koruyoruz ve 32 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyoruz. 59. sıramızdan sonra 60, 61 ve 62. Toplamda 4 sıra hiçbir değişiklik yapmadan 32 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. Ve diğer sıramızdan devam edelim. Evet, düz sıralarımızı tamamladık. Şimdi 63. sıramızdayız. Bu sıramızda artık kolları gövdemizle birlikte ekleyeceğimiz sıramız olacak. Şimdi öncelikle kollarla alakalı şunu belirtmek istiyorum. Kollarımızı daha önceden hazırladık, ördük ve kollarımızı bu şekilde iki yana gelecek şekilde yerleştirip ben bu şekilde ayarlamasını yaptım ve iki yanda kollarımızı sabitledim. Şimdi kollarımızı ördükten sonra şu şekilde ikiye katlayalım ve katladığımızda en son ördüğümüz kısmın yan tarafta olmasına dikkat edelim. Eğer bu ortada ya da farklı yerlerde kalmışsa bir sık iğne azaltalım ya da bir sık iğne arttıralım ve yan kısma getirelim. Katladığımızda bakın bu şekilde bir görüntü oluşmuş olsun. Diğer kolumuzda da yine aynı şekilde en son yaptığımız kısım ilmek en son şu yanda olsun. Bu şekilde ayarlayalım ve kollarımızı yanlara şimdi sabitleyelim. Birlikte gövdeye kollarımızı eklemeye başlayalım. Evet, 63. sıramıza sık iğne yaparak başlıyoruz. 8 tane sık iğne yapıyoruz. Ve 8. Şimdi ekleyeceğimiz kolumuzu alıyoruz. Kolumuzla birlikte bir sık iğne koldan, bir sık iğne gövdeden, bakın şu şekilde alıyoruz ve ilk birleştirmemizi yapıyoruz. Ve devam ediyoruz.
Bir sık iğne koldan, bir sık iğne gövdeden. Hemen yanında gelen sık iğneye ikinci birleştirmemizi de yaptık. Yine bir sık iğne koldan, bir sık iğne gövdeden alıyoruz. Üçüncü birleştirmemizi de yaptık. Devam ediyoruz dördüncü birleştirmemizde. Yine bir koldan, bir gövdeden alıyoruz. Ve en son 5. birleştirmemize geldik. Yine bir koldan, bir gövdeden aldık. Ve 5 sık iğne yaparak ilk kolumuzu gövdeye birleştirmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Arada 10 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 10 sık iğnemizi yaptık. Yine aynı şekilde bu kolumuzu da ekleyeceğiz. Bir tane, bakın, bir ilmek koldan alıyoruz. Bir ilmek sıradaki gövdeden alıyoruz. Birinci eklememizi yaptık. Yine bir ilmek koldan, bir ilmek gövdeden ikinci eklememizi yaptık ve devam ediyoruz. Bir ilmek koldan, bir ilmek, bakın şöyle, bir ilmek gövdeden ve üçüncü birleştirmemizi yaptık. Devam ediyoruz. Yine bir ilmek koldan, bir ilmek gövdeden alıyoruz ve dördüncü birleştirmemizi yaptık. Son birleştirmemizi de yapalım. Yine bir ilmek koldan, bir ilmek gövdeden aldık ve beşinci birleştirmemizi de yaptık. Böylece ikinci kolumuzu da birleştirmiş olduk. Şimdi en son kalan 4 sık iğnemizi de düz olarak örüyoruz. Ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. Sıramızda ilmek sayımızı koruyoruz. 32 ilmeğimizle diğer sıramızdan devam edelim. 64. sıramızdayız. Bu sıramızda sık iğne yaparak başlıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemizle koldan bir sık iğne alarak bir tane azaltma yapıyoruz burada. Ve devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine buradan bir sık iğne koldan, bir sık iğne gövdeden alarak bir tane azaltma işlemi yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Devam ediyoruz. 3 tane yine sık iğne yapıyoruz. Dördüncü sık iğnemizle bir tane de koldan alarak burada bir azaltma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Yine koldan 3 tane sık iğne örüyoruz. Bir koldan sık iğne alıyoruz. Bir gövdeden sık iğne alıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Ve kalan 3 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. 64. sıramızın sonunda 26 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 65. sıramızdayız. Bu sıramızda 6 sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Devam ediyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Devam ediyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltma yapıyoruz. Ve sıra sonunda kalan 5 tane sık iğnemizi düz olarak örüyoruz.
Sıramızın sonunda 22 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 66. sıramızdayız. Bu sıramıza başlamadan önce gövdemizi boncuk silikon elyafla bir miktar dolduralım. Ve sıramıza sık iğne yaparak başlayalım. 3 tane sık iğne yapalım. Bir tane azaltma yapalım. Devam edelim. 2 tane sık iğne yapalım. Bir tane azaltma yapalım. Toplamda 4 defa 2 sık iğne bir azalt yapmış olduk. Sıra sonunda kalan bir sık iğneyi de düz olarak örüyoruz. Ve bu sıramızın sonunda 17 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 67. sıramızdayız. Bu sıramıza geçmeden önce yine bir miktar dolum yapmayı unutmayalım. Bu sıramız boyundan sonraki son sıramız ve alanımız gittikçe artık daraldı. Dolumumuzu dikkatli bir şekilde yapalım. Sıramıza sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Ve devam ediyoruz. 7 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Sıra sonunda kalan 5 sık iğneyi de düz olarak örüyoruz. Sıramızın sonunda 15 sık iğneye düşmüş oluyoruz. 68. sıramızdayız. Bu sıradan itibaren artık boyunu örmeye başlıyoruz. Burada hiçbir değişiklik yapmadan 15 sık iğneyi düz olarak örüyoruz. Ve bu sıramızdan sonra 68 ve 74. sıralar dahil olmak üzere toplamda 7 sıra hiçbir değişiklik yapmadan 15 sık iğne olarak örelim ve boynumuzu oluşturmuş olalım. Örerken bir taraftan dolum yapmayı da unutmayalım. Boynumuzun dolumunu iyi bir şekilde gerçekleştirelim. Şimdi düz sıralarımızı örelim ve daha sonra devam edelim. Evet, boynumuzdaki düz sıralarımızı bitirdik ve ipimizi keselim. Şimdi boynumuzda bebeğimize tel kullanmadığımız için boynun bu kısmını ve şu kısmını iyi bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Vücuttan farklı olarak özellikle şu boyun kısmını çok sıkı bir şekilde dolduralım. Bir nevi kafanın içerisinde tel olmadığı için kafayı tutan kısım bu kısım olacak. O yüzden dolumunu gayet iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde yapalım. Bakın bu şekilde doldurdum. Şimdi vücudumuzu, ayaklarımızı ve boynumuzu tamamlamış olduk. Kafamızın boynumuza dikişine devam edeceğiz. Evet, kafamızı boynumuza bu şekilde yerleştirdik. Şu kenarlardan kafamızı 2 tane iğneyle boyna sabitledim. Dik durabilmesi adına, dikişi kolaylaştırması adına ve boynumuzdan 3 sıra şuradan sayıyoruz. 3. sıradan kafayla dikimini sağlayacağız. Geri kalan 4 sıra içerisinde kalmış olacak. Şimdi bu şekilde yerleştirdik ve dikişi sağlıyoruz. 3. sıramızdan bir tane boyundan alıyoruz. Bir tane kafanın en son sırasından alıyoruz. Bakın şuradan iğnemizi çıkarıyoruz. Sıkı bir şekilde gerdirerek dikelim. Şimdi kafada en son sırada 18 sık iğnemiz vardı. Boyunda 15 sık iğnemiz var. Burada dikişi yaparken 3 kısımda 3 yerde kafada aynı sık iğnenin içerisini kullanabiliriz. Boyun kafanın içerisine daha rahat şekilde girsin diye bu şekilde bıraktık sık iğneleri. Dikiş yaparken dediğim gibi 3 yerde boyunda aynı sık iğneyi kullanabiliriz. Yedirerek dikişimizi yapabiliriz. Şimdi devam ediyoruz yine. Bir tane kafadan alıyoruz. Bir tane boyundan alıyoruz. Ve ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde dikişimizi sıra sonuna kadar sağlayalım. Evet. Kafamızın dikişini sağladık ve böylelikle Yasemin bebeğimizin tüm vücudunu birlikte örmüş olduk. Benimle birlikte buraya kadar ördüyseniz beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmayı unutmayın. Yasemin bebeğimizin diğer videoları da bir sonraki bölümde olacak. Gelecek olan videolardan haberdar olmak ve diğer tüm tarif videolarımızı buradan izleyerek yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.